Depresyon, hareket etme ve uyuma şeklimizden tutun da insanlarla nasıl konuştuğumuzu, hatta yazılı olarak kendimizi nasıl ifade ettiğimizi daha etkiliyor. Peki birinin sık kullandığı kelimelere ya da cümlelere bakıp ya da dili nasıl kullandığına bakıp onun depresyonda olup olmadığından şüphelenebilir miyiz? Araştırmalara göre cevap evet. İşte bu videoda depresyondakilerin dili diğer insanlardan nasıl daha farklı kullandıklarını ve hangi kelimeleri ya da cümle kalıplarını daha sıklıkla tercih ettiklerini göreceğiz. Böylelikle sizler de hem kendi dil kullanma biçiminizi hem de diğerlerini değerlendirebileceksiniz. 2018 yılında Clinical Psychological Science'ta yayınlanan bir çalışma, birinin depresyonda olup olmadığını doğru tahmin etmeye yardımcı olabilecek bir kelime sınıfını ortaya çıkardı. Bu çalışmada 6400 üyesi olan 63 online zihinsel sağlık forumunun veri metin analizleri yapıldı. Buna göre 19 kelimenin depresif kişilerde daha sık kullanıldığı görüldü. Birazdan size sayacağım bu 19 kelimenin ortak özelliği mutlakiyetçi ya hep ya hiç tarzı düşünceyi yansıtan kelimeler olması. Yapılan çalışmada birazdan size sayacağım bu 19 kelimenin depresyon ve kaygı forumlarında yaklaşık %50, intihar düşüncesi forumlarında ise yaklaşık %80 daha fazla kullanıldığı görülmüş. Gelin depresiflerin daha çok kullandıkları açık olan bu 19 kelime neymiş bir bakalım. Absolutely, kesinlikle, elbette, mutlaka olarak çevirebiliriz. İkinci kelimemiz all, hep, her şey, tüm diye çevirebiliriz. Mesela her şey çok kötü gidiyor. Hep olmuyor istediklerim. Her zaman böyle oluyor. Bu gibi kalıpları daha çok kullanıyorlar. Üçüncü kelimemiz always, her zaman, complete, bütün, completely, tamamen, constant, sürekli, constantly, sık sık, sürekli. Mesela sürekli kendimi kötü hissediyorum. Sürekli bunlar başıma geliyor. Definitely, kesinlikle, elbette, entire, hepsi, bütün. Dikkat ederseniz hep böyle aşırı genelleyen ve ya hep ya hiç tarzı kelimeler olduklarını görüyoruz. Ever, hiç, asla, hep diye çevrilebilir. Every, her, bütün olarak çevrilebilir. Everyone, herkes, herkes bana düşman. Herkes böyle düşünüyor. Everything, her şey. Full, tüm. Must, melimalı, zorunluluk, şart gibi düşünebilirsiniz. Mesela mutlu olmak için nokta nokta olması şart. Ya da mutlu olmak için nokta nokta olmalı. Never, asla. Nothing, hiçbir şey. Totally, tamamen, bütünüyle. Whole, tüm, bütün. Depresyon semptomları gösteren bir kişinin olumsuz kelimeleri bolca kullanması kimseye şaşırtıcı gelmez. Ancak şaşırtıcı olan bir şey var ki o da depresyondaki kişilerin zamir kullanımlarındaki farklılık. 2010 yılında yapılan bir çalışmaya göre depresyondaki bireyler birinci tekil şahıs ifadelerini, örneğin ben, kendim gibi, ikinci ya da üçüncü tekil şahıs ifadelerine ya da çoğul şahıs ifadelerine oranla çok daha sık kullanıyorlar. Depresyondaki kişilerin odaklarının daha çok kendilerinde olduğunu ve kendilerinden daha çok bahsettiklerini biliyoruz. Hatta araştırmacılara göre olumsuz kelime kullanımındansa birinci tekil şahıs ifadelerini daha sık kullanmak depresyon tanısı için daha güvenilir bir işaret. Araştırmalara göre depresyondakiler sadece zamirleri değil, fiilleri de biraz daha farklı biçimde kullanıyorlar. Depresyondaki kişilerin geçmiş zaman fiillerini daha çok kullandıkları görülmüş. Aynı zamanda yaptıkları konuşmaların daha kısa ve tek kelimelik oldukları saptanmış. Depresyon dili ile ilgili olarak şaşırmayacağımız bir diğer bilgi ise evet, depresyondakilerin daha fazla olumsuz kelime kullandıkları. Yapılan araştırmalarda yalnızlık, çaresizlik, ölüm gibi negatif kelimelerin depresyondaki insanlar tarafından daha sık kullanıldığı görülmüş. Aynı zamanda aynı kişilerin depresyondan iyileştiklerinde, kurtulduklarını düşündükleri dönemlerde ise olumlu kelime kullanma tercihlerinin %70 oranında arttığı saptanmış. Aynı zamanda depresyondakiler ruminatif ifadeleri daha sık kullanıyorlar. Ruminatif ifade, ruminasyon nedir ve nasıl baş edilir?
Şuradan ulaşabilirsiniz bu arada. Parantez içinde kendi videomun reklamını yapayım. Ruminatif yani tekrarlayan ifadeler evet depresyondaki kişilerde daha sıklıkla görülmüş araştırmalarda. Değerli takipçilerim, sizlere bu bilgileri hazırlayabilmek için bildiğiniz literatür taraması yapıyorum. Çok sayıda makaleyi okuyorum ya da çeviriyorum. Dolayısıyla bu emeğimin karşılığı olarak sizden ricam kanalıma abone olmanız, aşağıya yorum yazarak destek vermeniz ve beğendiğiniz videoları sosyal medya hesaplarında paylaşmanız olacak.